Hayatımda gördüğüm en güzel dağlar bölgesini farklı yüzünü göreceksiniz. Bu gezi boyunca gördüğüm en güzel manzara burasıydı kesinlikle. Almanya'nın Münih kentinde 11 günlük araba kiraladık. 25.000 TL vermiştik, sigorta dahil. Aklınızda bulunsun. Ceza yemeyeceksiniz ki bayağı kallavi bir ceza. Almanya'nın en temiz göllerinden biriymiş burası. 20 küsür kez bombalanmış bir yeri görüyorsunuz. Böyle bir aracı ilk defa görüyorum. Resmen kışa geldik. Avrupa'da bunlara alışın. Bir yerden sonra gülüyorsunuz. Evde içtiğimiz su bu kadar temiz görünmüyordur. Eminim buna. Ben bu ülkelerde bir şey anlamıyorum. Avrupa'da yaşayanlar lütfen söylesin. Sizlere keyifli seyirler, bize de Avusturya'nın artık bu Alplerin en ünlü yerlerinden bir tanesi olan Innsbruck gezimizin yollarda böyle keyifle geçeceği bir bölümümüz olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Get up, turn, slowly burn. It's only in your mind or it's real. Heaven is what you feel. Buz. Günaydın. Arkadaşlar nasılsınız? Ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun dün buradaki göllerde, Alplerde yüzerken bugün gerçek anlamda donduğumuz bölümüne hoş geldiniz. Şimdi dün Hallstatt'tan ayrıldık. Bir önceki bölümde izlediniz. Çok güzeldi. Hava da çiçek gibiydi. Resmen göle girebilirdik. Dedik ki bu sefer böyle İsviçre sınırına doğru gidelim. Alplerin yani kuzeyinden dolaşıp geçelim dedik ve bizi Almanya'ya getirdi harita. Şu anda da Salzburg'u geçtikten sonra Almanya-Avusturya sınırında bir otelde kaldık. 90 euroya sadece, çok uygundu. Sonra kendimizi bir otele attık, enerjiyi topladık, uyuduk, dinlendik. Şimdi sabah saatlerinde kalkıyoruz ve enerjimiz çok düştü. Gerçekten soğuk da bir yandan başladı. Bir şey yemeye gidiyoruz. Kahvaltımızı yapalım. Oradan da artık Allah izin verirse böyle manzaraları yağmurlu bir şekilde görerek Innsbruck'a kadar gideceğiz. Akabinde İtalya'nın kuzeyinde Dolomitler ki bence muhteşem bir yerdir. Oraları göreceğiz. Sonra da İsviçre'ye doğru gideceğiz. İstikamet inşallah bu. Havaya bağlı. Çünkü buraların havaları ne yazık ki böyle değişebiliyor. Neden hemen böyle anlatıyorum? Başınıza sizin de gelebilir. Burası Avrupa sonuçta. O yüzden hanımlar, beyler ve sevgili çocuklar, İnşallah yine çok güzel manzaraları görebileceğimiz, havanın da izin verdiği müddetçe sizlere keyifli seyirler, bize de Avusturya'nın artık bu Alplerin en ünlü yerlerinden bir tanesi olan Innsbruck gezimizin yollarda böyle keyifle geçeceği bir bölümümüz olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. İşte böyle bir otelin ismini ilk defa görüyorum. Hey Lu Otel. Ne haber Lu? Oteli gibi olmuş. Bunun zincirleri varmış. Almanya'da 90 euroya kaldık sadece. Tertemiz. Çok güzeldi. Oda kahvaltı. Konumu bırakırım. Salzburg biraz daha pahalı olduğu için 5 dakika arabayla gidiyorsunuz. Sınırı geçiyorsunuz zaten. Burada sınır kavramı olmadığı için ülkeler hemen değiştiği zaman kentler, fiyatlar değişebilir. Bir örnek vereyim. Lüksemburg'da insanlar çalışmaya gelir ama evleri Fransa'dadır. Çünkü Fransa'da sınırlarda kiralar daha ucuzdur. Lüksemburg'da bir finans ülkesi, küçük de bir yer olduğu için kiralar şişirilmiştir. Avrupa'da bunu çok görüyorsunuz. Şimdi şurada bir kafe gördük. Kafe İmbis diye gidip bir şeyler yemek istiyoruz. Yağmur var ya, şu an dinmiş hali. Az önce buraları sel götürdü. Hadi bakalım, gazamız mübarek ola. Yani kim derdi dün buraların resmen yaz gibi olduğuna bin şahit ister gerçekten. Ya Türkiye'nin işte bu huyunu çok seviyorum. Yazı yaz, kışı kış, baharı bahar. Asya'ya gidiyorsun aynı şekilde. Avrupa'ya gidiyorsun aynı şekilde. Bu havalar hep böyle değişkendir. Akdeniz ikliminin olduğu ülke kraldır ya. İtalya'nın güneyi, İspanya'nın güneyi hiç şaşırtmaz. Ama işte böyle Avrupa'nın, Alplerin eteklerine geldiğinden itibaren ta Norveç, Finlandiya, Hollanda, Danimarka'da dahil mahvolur. Şu anda canlı canlı gördüğünüz bir önceki bölümde bunu izleyenler ne demek istediğimi çok iyi biliyor. Kahvaltı yapacağımız yere gidiyoruz. Yine de hiç şikayetçi değiliz. Manzaralar güzel olacak inşallah. Şimdi yakınlarda böyle bir küçük kafe bulduk. Ya görüyorsunuz, incin top oynuyor. Kafeler bile bomboş. İnsan sayıyla buralarda. Şöyle bir ablamız bize sandviç yapacak taze taze. İngilizce bilmiyor. Almanca sipariş vermeye çalıştık. Az önce Burçin bir gıt gıt gıdak taklidi yapıyor. Tavuk domuz yemeyeceğiz diyor. Ben domuz taklidi yapıyorum ama bir şekilde anlaştı. Burası da aynı zamanda bir marketmiş. İstediğiniz bütün içkiler, içecekler var gibi. Bir şekilde karnımızı doyuralım. Gerisi gelir. Hadi bakalım. Ben bu ülkelerde bir şey anlamıyorum. Avrupa'da yaşayanlar lütfen söylesin. Yani gittiğimiz çoğu böyle yerlerde bomboş. Kimse yok. Bu insanlar nasıl geçiniyor? Yani hani işte 2000 euro kişi başı gelir, 3000 euro vesaire deniyor ya. Bu sadece bir örnek videoda denk geldiğiniz. O kadar ıssız izbe yerlerden geçtik ki
Bazen şaşırıyoruz yani dükkan nasıl dönüyor diyorsunuz. Varsa bilenler yorumlara yazsın. Böyle vallahi ablam bir şekilde bize domatesli peynirli sandviç yaptı. İnşallah doyacağız. Tadını merak ediyorum. Domatesli peynirli sandviç gayet doyurur. Afiyet olsun. Fiyatı ne kadardı? Sormadım. O kadar açtım ki sormadım. Şu an 50 euro dese onu bile vermeye razıyız. Vallahi ilk başta ön yargılı yaklaştık ama gayet karnımızı doyurduk. Sandviç de çok güzel çıktı. Kişi başı 6 euro dedik sadece 12 euroya. İşte sınırlara geldiğinizde böyle biraz daha bütçe dostu olabiliyor. Şimdi benim de çok uzun zamandır pinlediğim ama hiç yolumun üstünde olmadığı Königssee adındaki göle gideceğiz. Buradan 35-40 dakika. Burayı çok övmüşler. Özellikle Almanya'nın güneyine yolumuz düşerse görün diyorlardı. Oradan da Avusturya yapacağız. Sonra İsviçre. Bakalım dedikleri kadar çıkacak mı? Böyle bir toprak kokusunu da bu arada yağmurdan sonra çok iyi oldu. İçimize çeke çeke gideriz. Hadi bakalım. Ne kadar güzel bir yere geldik. Bu işte Alplerin sivri sivri zirvelerinin manzarası o kadar güzel görünüyor ki insan uzaktan baktığında böyle hani ya diyorsun iyi ki gelmişiz. Evet bazen yolculuk çok zor geçiyor. Evdeki hesap çarşıya uymuyor ama günün sonunda bak yağmurdan sonra hava açtı mesela. Böyle de bir manzara bizi karşıladı. Çok güzel bir yere geldik yarım saatte. Müthiş ya. Bir de iyi ki araba kiraladık çünkü trenle falan da gezebilirsin buraları ama arabayla gezmenin güzelliği istediğin yere park edip durup yürüyüş yapıp fotoğraf çekip devam edebiliyorsun. Trende her şey daha sistematik oluyor. Tabii onun da keyfi başka ama orayı İsviçre'de yaparız muhtemelen. Şimdilik buralardaki keyfimiz çok güzel. Birazdan gölün kenarında park edeceğiz ve bu manzaranın keyfini çıkaracağız. Hadi bakalım geldik sayılır. Almanya'nın Münih kentinde 11 günlük araba kiraladık. 25.000 TL vermiştik sigorta dahil. Açıklamaya bırakacağım. Nasıl kiraladık, nerede kaldık, sizler nerelerde kalabilirsiniz oralara bakın rehber olacaktır. Ve hayatımda ilk defa Avrupa'da bireysel olarak şoförlüğünü yaptığım bir araba kiralayıp geziyorum. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü normalde içimde ukde kalan şeylerden bir tanesi Avrupa kıtasının birçok yerinde böyle karavanla gezmek ve farklı farklı ülkelerde bu tecrübeyi yaşayıp sizlere de anlatmaktı. Ama şimdi arabayla biraz öğrenmeye çalıştım ki sonra karavana geçelim. Niye bunu söylüyorum aynı zamanda? Avrupa'nın özellikle birazcık böyle Orta Avrupa kısmına geldiğiniz andan itibaren bir karavan kültürü var, doğa kültürü var. Aynı Yeni Zelanda'da da göstermiştim size bunu, Norveç'te de göstermiştim. Her yerde park edebileceğiniz tuvaleti, duşu olan ya da tesisleşmiş yerler bulabiliyorsunuz. Şu an bu geldiğimiz gölün olduğu kasabada da böyle bir park yeri yapmış karavancılar. İşte çocuklarını alıyor insanlar, yürüyüş yapıyorlar, bisikletiyle gezenler var. Ya bu çok keyifli bir şey Avrupa'da. Onların aslında en büyük yaşam enerjilerinin beslendiği detay bu. Biz nasıl Özür dilerim sözümü kestim. Muhtemelen insanlar karavanla geldiler. Şu Evet. an göle gidiyorlar. yürüyüş yapacaklar ailece. Sonra gelecekler karavanla devam edecekler ya da kalacaklar burada. Biz nasıl Fethiye'de tekneye binip böyle aktivite olarak böyle deniz odaklı şeyler yapıyorsak onlar da böyle daha çok doğa odaklı aktiviteler yapıyorlar. Hadi bakalım göle geldik. Burası da harika çıkacaktır. Nerelere geldik? Gölden akıyor muhtemelen bu sular. Böyle küçük küçük şelalelerin sesini dinleyerek yürüyüşümüze başladık. Her yer böyle ama o kadar güzel ki yer gök orman, yer gök akarsu Belli bir buralarda. aşamadan sonra şeye dönüşüyor değil mi? Yani son her yer çünkü böyle olunca Sıradanlaşıyor. sıradan gibi. Sıradan gibi geliyor. Şu ortama bakar mısın? Ailecek herkes bisikletlerine binmiş. Böyle şahane yolların, tabiatın keyfini sürüyorlar. Bu konuda da çok iyiler. Neden? Çünkü işaretlenmiş bir dünya yolları var. İnsanlar zaten tabiatı, doğayı çok seviyorlar ama ülke olarak buna hazırlanmışlar da. Ve en güzel yanı ne? Bir tane çöp gördün mü? Günlerdir. Kesinlikle bir tane çöp yok ve yolda çok yağmur yağdığı için etrafta birkaç tane tabii şey var. Ağaçlardan yapraklar düşmüş. Saniyesine daha yağmur yağıyordu. Temizliyorlar. Hemen böyle alarm vermişler. Yol içerisinde hemen temizliğe koyulmuşlar. Hani sanki şey ya onların en ince çizgisi çöp gibi geldi bana.
Ya vatana ihanetten yargılanırsın burada çöp atarsan. Kesinlikle ya. O yani yağmur daha yeni yağıyor da daha devam ediyor. Neden alarm verdiniz ve yolları temizlemeye başladınız? Çok ilginç ya. Canlı canlı görmesek inanmazdık. Ve hani bu olayı çok sevdim. Bizim amacımız hep ne? Beni bir sürü ailede izliyor ekranlarınızın başında biliyorum. Çocuklarımıza tabiatın, doğanın evrensel bir şey olduğunu, aslında sınırların milli ve siyasi ideolojilerden, ayrıştırmalardan dolayı çizildiğini anlatın. Bütün dünya hepimizin, bütün evren hepimizin. Ama biz ne yazık ki bazı değerlerimize sahip çıkamamışız doğa konusunda. Biz bak Fethiye'de yaşıyoruz. Fethiye'de var ya her yaz artık çöp toplamaktan bir hal olduk. Hatta Fethiye'deki bir kuruluş oluşturdu. Ruslar, Ukraynalılar üzüntülerinden çöp topluyor adamlar bizim memleketimizde. Neden? Çünkü cezası yok. O yüzden bence bizim ülkemizde de bu temizlik konusunda ağır ceza vermek lazım. Sözle, iyi niyetle olmuyor. Yorumu siz yapın. Çocuklarınıza da lütfen ama lütfen bir küçücük bir çöpün dahi sokağa atılmamasını öğretin, anlatın. Bunun bir terbiyesizlik olduğunu ve çok zararlı bir davranış olduğunu anlatırsanız seviniriz. Çünkü bu insanlar da emin olun bunu böyle anlatarak başardı. Devam. Daha ağzımı yeni açtım. Abla süpürgeyle kapının önünü süpürüyor. Daha düzenli, daha temiz görünsün diye. Küçük kuru yapraklar var onları. Olan da yaprak ha, hani varıp da bir şey yok. Bak güneş de açtı. Ne güzel bir yere geldik. Böyle trafiğe kapalı bir caddeden şimdi göle doğru yürüyüşümüzü yapıyoruz. İnsanlar böyle çoluk çocuk hem doğanın keyfini çıkarmaya gelmişler hem de bu küçük kasabanın. Ve hiç bu kadar kalabalık beklemiyorduk doğrusunu söylemek gerekirse. Ah orada göl başladı zaten. Ama gölü görmeden önce ne yapıyorduk? Videoyu bir beğenip bir yorum yazmayı unutmuyoruz dostlar. Kanala da abone olmayı. Tabii ki her zamanki gibi bu zaten artık yapılmıştır diye tahmin ediyoruz. Hadi şöyle birkaç bin yorum gelsin. Bize de enerji olsun. Böyle güzel bir yerde. Evet Burçin Hanım şu an çok heyecanlısınız. Neden acaba söyler misiniz? Şu manzara mı? Bakın dostlar yine normalde hani muhtemelen evde içtiğimiz su bu kadar temiz görünmüyordur. Eminim buna. Ve tam gölün ortasında böyle şu teknelerle turlar yapabiliyorsunuz. Kısa kısa da olsa etrafında bir sürü bisiklet ve yürüyüş parkurunun olduğu yerler var. Ve aslında şöyle dağların eteğinde çok tatlı bir kasabadayız. Şu teknelerle gezsek mi? Bence gezelim. Gelmişken. Ama kesinlikle kartpostal gibi. Yani Vallahi. böyle sanki bir kartpostal izliyormuşsun gibi hissettim. Dedikleri kadar varmış. Ben de çok Çok beğendim. güzel. Hadi bakalım deneyelim bir neler olacak. Vallahi ekranda görünüyor mu bilmiyorum ama suyun altındaki bitkilerin, canlıların dalgalanışını bile o kadar berrak bir şekilde görebiliyorsunuz ki hani biz size buranın drone görüntülerini de arkaya koyarız ama aşağıdan bile çok güzel görünüyor doğrusu. Şu tekneleri bayağı övmüşler, mutlaka gezin diyorlar. Gelmişken deneyelim hadi. Fazla kalabalık var. Ben Bu kadar değil mi? kalabalığı hani Hallstatt'ta görmüştüm. Şu an bir de Hallstatt'tan sonra burada gördük. Evet. Salzburg bile bu kadar kalabalık değildi. Kesinlikle Salzburg. Tekneleri de o kadar şık yapmışlar ki ördekler kaçarken tam. 6 tane yavrusu var, garibim koşturuyor. Böyle ikonik bir bölgeye özgü tasarımlı tekne yapmışlar. Çok şık görünüyor. Burası da çok güzel çıktı. Yani bana Instagram bir realin peşinde de bilmiyorum takip ediyor musunuz? Etmiyorsanız mutlaka etmenizi öneririm. Çünkü anlık çok reels ve hikaye paylaştım orada. Burayı çok önermişler. Kaderde sonunda gelmek varmış. Bakın biz şu an 2 tane tur seçebilirdik. Bu şelalelerin, ırmakların aktığı yermiş. Daha çok yürüyüş için tercih ediliyormuş. Çok zaman alıyormuş. Burada da böyle durup dinlenip bir şeyler içip geri gelebiliyor musunuz? Şu turuncu hattan gidip geleceğiz. Kişi başı 23-40 euro ödedik. Almaya başladılar. Hadi tekneye. Böyle doldur boşalt sistemiyle teknelerde olduğu an götürüyorlar sizi. Gerçekten çok güzel görünüyor ya. İyi ki geldik. Hadi bakalım. Sonrası da güzel olsun. Bu göl Baviera eyaletinin en ünlü göllerinden biriymiş ve çok iyi korunduğu ve tertemiz olduğu için bu kadar ünlüymüş. En derin noktası 190 metre, uzunluğu 7 kilometreymiş. Ve şu an yaklaşık olarak 6 kilometrelik bir hattın içinden geçeceğiz gezerek. Tekneler de elektrikliymiş. Doğayı korumak için böyle önlemler almışlar. Böyle ahşap bir teknenin içinden şimdi turumuza başladık. Yani kaçıncı kez vurguluyorum bilmiyorum ama
İnternetten biraz araştırdım temizliğini çünkü dikkat edince insan fark ediyor. Almanya'nın en temiz göllerinden biriymiş burası. Hakkını veriyor. Hatta bazı yerlere de 200 metre derinlikteymiş. Yüzen yok bu arada, ona dikkatimizi çekti. Mesela Avusturya'daki çoğu gölde yüzüyorlardı. Burada kimse yüzmüyor. Şimdi liman kısmından ayrıldık. Bu tekne bizi birazcık gezdirsin, bakalım neler göreceğiz. Şu anda fiyortlar yankı yapacak diyorlar. Canlı müzik yapıyorlar bakın. Oo, danke, bravo. İşte diyor fiyortlarımız o kadar dik ki müzikle, enstrümanla çaldığımızda duvardan yansıyıp geri geliyor. Bunu da ispatlamış oldu. Devam. Yani gezi beklediğimizden uzun sürüyor. Daha ilk durağımıza gelip böyle dolaşacağımız yere ulaşamadık bile. Böyle belli yerlerde duran tekneler görüyorsunuz. Bakın şurada bir tane var. Niye oluyor bilmiyorum bu arada. Belki dönüşte biz de dururuz. Ama manzaralar resmen fiyortları andırıyor. Lakin hep söylediğim bir şey var. Bu coğrafyada böyle çok güzel göller, dağlar görüyorsunuz ama hiçbiri Norveç olamaz. Neden? Çünkü burada şelale yok. Ama Norveç'te kaç kere paylaştım size. Hatta Norveç'e de gideceğiz inşallah. Orada da yine vlogları yaparım. Her yer şelale. Yani düşünsenize yine böyle bir fiyort görüyorsunuz ama yukarıdan belki 50-100 noktadan şelaleler dökülüyor. O hava hiçbir yerde yok neredeyse dünyanın diyebiliyorum. Would you love the most? I just wanna keep you close, so we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. İşte çok güzel bir yere ulaştık. Molayı burada vereceğiz. Müthiş görünüyor dağlar. İşte bizi böyle bir yere getirdiler. Etraflarda kadim dev dağları görüyorsunuz. Bir tarafta da böyle çok güzel ormanların olduğu ayrı bir kısım var. Ama şunlarda buzlar da var yukarıda. Buzulları görebiliyorsun. Şimdi burada bir iki saat takılacağız. Biraz bir şeyler içeriz, biraz yürüyüş yaparız. Etrafta ne var ne yok beraber keşfederiz ama oldukça huzurlu, tertemiz korunmuş güzel yerler görüyoruz dostlar. It's been my last dime. I might become a billionaire. Burçin Hanım, sizin de bir yorumunuzu bekliyoruz. Allah aşkına, burası bildiğin çayır değil mi? Bildiğin ya, ormanın önündeki bir çayır. Bu düzen nasıl olabiliyor? Bilmiyorum, çok farklı bir ülke bence. Yani hani bence şöyle oluyor bu iş. Cezalar çok ağır olduğu için herkes bahçesinden, arazisinden sorumlu. Kesmezseniz belli ölçülerde cezasını yiyorsunuz ya da devlet sizin için kesiyor, size faturalandırıyor. O yüzden bütün dağ, bayır her yerde bildiğiniz çayırı bu şekilde korumaya başarıyorlar. Dağa doğru biraz yürümek istedik. Orman havası alalım diye. İnsanlar buraya gelip hem yürüyüş yapıyorlarmış, hem piknik yapıyorlarmış, hem restoranlar falan var. Şu arka tarafta birazdan biz de gider bir şeyler yeriz orada. Ama buraya kadar gelmişken yağmurdan sonraki bu serinliği yaşamak istedik. Ülkenin zaten dört bir yanı ormanlık. Bu gezinin içinde de böyle ormanda yürüyüş yapabileceğiniz bir imkan sunmuşlar. Artık böyle ağaçlar görüyorsunuz yosun tutmuş. Bazılarını kesmişler. Yani Almanya'nın bu Bavyera bölgesinde nereye gidersek gidelim bu manzaraları da gördük. Bu turda da görmüş olduk. Bakın gittiğiniz her yerde böyle bilgilendirici panolar görüyorsunuz. Almanya'da da Avusturya'da da ve her yerde tertemiz tuvaletinden duşuna da tesisler görebiliyorsun. Biz şu anda bu devasa işte gölün
şu noktasındayız. Şuralara da gidiliyormuş, şelaleler varmış ama uzak dedik, zaman yetmeyecek. Bu gördüğümüz işte dağlarında manzarası bu şekilde. Avrupa'da birçok yere gittim. Yani gitmediğim herhalde bir Malta kaldı ülke olarak. Ama öyle her yere gidemezsiniz. Yani Avusturya'yı da gez bitmez. Almanya'yı da birazcık eleyerek gidebilirsiniz. Benim web sitemde bir dünya Avrupa kıtasından yazılarım var. Onları okumanızı öneririm. Geçen yıllarda Avrupa'nın dört bir yanında yaptığım YouTube'daki videolarımı izlemenizi öneririm. Onlar da ayrı kaynaklar olur. Çünkü sonuçta burası koca bir kıta. Yani ben İskoçya'ya da gittim, Norveç'e de gittim, örnek veriyorum. Letonya'ya da gittim, Balkanları da gezdim, İspanya, Portekiz'i de gösterdim. O kaynaklara bakarsanız en azından kısmi de olsa sizlere faydalı rehberler olacaktır. Dediğim gibi bu sene amacım daha çok gitmediğim yerleri de Burçin'le beraber görmekti. Ve şu ana kadar yeşile bayağı bir doyduk. Şimdi de gölün kenarına geldik. Burada bir yürüyüş rotası varmış. Bir orman, bir göl, bayağı bir tabiata doyuyorsun. Çok güzel görünmüyor mu? Bir yandan ördekler yüzerken bir yanda da yemyeşil gölü görüyorsunuz dostlar. Çok huzurluydu burası. Tabii ışık vurduğunda her zaman daha güzel görünür, onu söyleyeyim. Bak bir yanda göle gelince farkı anladınız zaten. Bir şeyler yiyelim mi şurada? Yoksa anakarada mı yiyelim sonra? Bence anakarada yesek daha iyi çünkü daha çok çeşitlilik vardı sanki. Çünkü biraz görüntü gitmeye başladı bizde. Bir enerjiyi alacak bir bakınalım. Hadi gel. Ve artık burayı da gördüysek dönebiliriz. Güzel bir yemeği hak etti bu çocuklar. This life is happening in real time. But I will follow you anywhere. Ve kasabamıza geri dönmüş bulunmaktayız hanımlar beyler. Sözde biz Innsbruck'a gidiyorduk ama yani şöyle birazcık da araştırma yaptık. Innsbruck'ta çok fazla böyle şey yokmuş merkezinde. İşte o Tirol bölgesinde daha çok görülecek yerler varmış. Dağlar, manzaralar vesaire. Onu belki bir sonraki bölümde de birleştirebiliriz. Daha karar vermedik. Merkezde bu trafiğe kapalı yerlerde bir restoran bulduk. Şimdi karnımızı doyurmaya gidiyoruz, bakalım menüde neler olacak. Restorana geldik. Sie Alm Logo adında bir 5 dakika yürüme mesafesindeydi. Şöyle göstereyim. Bizde yalan yok biliyorsunuz. Dünya turlarımızda menüye kadar gösteriyoruz. Pizzalar 12 euro. Şurada cevapçıcı görmüştüm. Balkan köftesi ama diyor ki domuz karışımı. Aslında bunu yemeye gelmiştik lakin yemeyeceğiz. Domuz karışımı vardı. 16 euroydu. Burada şnitzeller vardı. 18 euroydu. Ama biz asıl bir de fotoğraflarda bunu gördük. Arjantin usulü et. Bayağıdır steak yemiyorduk. O da 28 ila 35 euroymuş. Burada bir karnımızı doyuracağız. Enerjiyi alacağız. Sonra yollara devam. İngilizce bile menü yok. Yani çok turist görmüyorsunuz Hallstatt'taki gibi. Daha çok Almanların böyle kafa dinlemeye geldiği doğal yerlerden biri. Burçin Hanım, biraz heyecanlıyız, ne dersiniz? Yani bayağı sabahtan beri danke. Evet arkadaşlar, burada tuz, karabiber istiyorsunuz. Böyle geliyorlar öksüz doyuran gibi. Arjantin usulü yapıyoruz. Bayağı da iyiyiz Deniz kardeşim. Yapıştır demişlerdi. Bakalım, şöyle bir et geldi. İnanın günlerdir buralarda şnitzel yemekten tavuğa döndük. O yüzden hani et de bulamıyorsun çünkü hep şnitzel restoranları var. Bugün bulmuşken şansımızı deneyelim dedik. Afiyet olsun. Burası harikaydı. Yine söylüyorum, Norveç'in şelalesiz halindeki fiyortlar gibi düşünebilirsiniz. Ama göl şeklinde, denize açılmıyor. Şimdi Innsbruck'a gidiyoruz. Oradaki Tirol dedikleri bir bölge, eyalet artık tam olarak ben de bilmiyorum. İlk defa gideceğim çünkü. Oranın dağları da çok güzel. Gölleri de güzel, köyleri de. Avusturya'da birçok yere gitmiştik. Buralar eksik kalmıştı. Hadi bakalım 2,5 saatlik bir yolculuk sonrasında buradan Avusturya'nın ünlü kentlerinden bir tanesi, Alplerin en ünlü kentlerinden bir tanesi Innsbruck'a gidelim. Let me go chasing off the echoes all the same. Or will I run from what I feel? Every step just turns the wheel. In the dark your voice remains, pulling me through all that change. Yaklaşık 1 saattir şu devasa dağların eteklerinde, böyle yamaçlarında gezerek geldik. Çok güzel manzaralar gördük. Benzinimiz bitti. Şimdi Almanya-Avusturya sınırındayız. Herhangi bir kapı olmadığı için rahat rahat sınırlardan çocuk oyuncağı gibi geçiyoruz. Ve hiçbir istasyonda neredeyse çalışan olmuyor. Tamamen kendimiz benzinimizi dolduruyoruz. Kartını okutuyorsun, pompayı alıyorsun, dolduruyorsun. Bu kadar basit. Deneyelim bakalım. Vallahi şimdiden
400-500 kilometre yapmışız. Arabamızı fullledik. Avusturya'da arkadaşlar aklınızda bulunsun. Ceza yemeyeceksiniz ki bayağı kallavi bir ceza. Böyle otoban kartları almanız lazım. Bize bir haftalık verdi. 12 euro verdim. Bunu şimdi buraya yapıştıracakmışım. Bir kontrol sistemiymiş bu. Mesela bu sistem Almanya'da yok çünkü bütün yollar ücretsiz. Ama Avusturya ve İsviçre'de paralı. Her gittiğimiz ülkede böyle geçerli şeyler almak zorundayız. Geçiş biletleri almak zorundayız. Ve de şu an hissettiğim bir şey var. Avusturya'da insanlar çok sert, çok kaba. Yani az önce bir kadınla bir münakaşam oldu sohbet konusunda. Ya çok dik, çok şöyleler çok. Yani kural var, kural bu. Ama diyorum benim ülkemde böyle bir kural yok ya da başka bir yer olsun burası böyle bilmen lazım diyor. Kardeşim turistim belli işte da. Münih'te de aynısını yaptılar. Turistik dedik 120 euroluk olduk. Neyse böyle böyle öğreniyoruz. Bu olmazsa ceza yiyormuşuz. Devam. 3 saattir yollardaydık ve bir şekilde artık Innsbruck'un merkezine geldik. Akşam da oldu. Geceye kalmak istemiyoruz buralarda. Aklınızda bulunsun. Her yer neredeyse tek geliş ve ormanın içinden olduğu için pek de sağlıklı olmuyor. Böyle direkt kentin merkezinde diyebileceğimiz bir yerde 180 euroya 2 kişilik odamızı tuttuk. Burada bize ait duşumuz, tuvaletimiz var. Çok güzel görünüyor bu arada. Bak buranın da mesela konumunu açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Çünkü yolda biraz baktık. Yani 300-400 eurolarda falan genel olarak burada fiyatlar. Aklınızda bulunsun. Artık bunu zaten hepimiz kabullendik. Buraların ortalaması bu. O yüzden biz şimdi yatalım. Sabah kaldığımız yerden devam ederiz. Günaydın. Hadi bakalım. Innsbruck gezimiz başlasın. Müthiş bir hava var bugün. Hadi bakalım inşallah yağmur yağmaz da şöyle güzel güzel Alpleri gezeriz. Bakın dağlar belirmiş zaten. Ne kadar güzel görünüyor. Bulutlar gitmiş. Birkaç tanesine bugün çıkacağız. Arabaya eşyalarımızı koyalım. Günaydın. Heyecanlı mıyız? Her yerde olduğu gibi tabii ki heyecanlı. Pakistan 1, Avusturya 2 mi diyorsun? Hadi bir enerjiyi alalım. Arabaya bagajlarımızı koyalım. Otel çok iyiydi. Konumunu bırakırım. Eğer buralara gelirseniz gayet keyif alırsınız. Şimdi zaten hemen kentin merkezi şurada. Oraya doğru yürürüz. Çok güzel nehir akıyor kentin ortasından. Devasa bir nehir. Yani öyle 5 metrelik 10 metrelik değil en az bir 40 metre genişliği var. Ve çok debisi de yüksek görüyorsunuz. Karşıda Alplerin o artık gel kalmış tepeleri karlardan dolayı. Ve şuralarda da var yine Alp dağları. Aslında biz böyle Alplerin sarmaladığı dağlar sıralamasının ortasındaki bir vadideyiz. Aşağıdayız. O yüzden nereye baksanız dağları görüyorsunuz. Şu anda biz Avusturya'nın Tirol eyaletindeyiz. 700 bin kişi yaşıyor bu eyalette ve en büyük kenti, merkezi de Innsbruck. Burada da 170 bin kişi yaşıyor. Bu akan nehrin ismi de İn Nehri. Bu kentin ismi de nehrin üstündeki köprüler anlamına gelen Innsbruck'tan geliyormuş. Ne alaka ben de bilmiyorum. Öyle yazıyor ve kentin içerisinde böyle bir dünya köprü görüyorsunuz. Artık yavaştan merkeze gelmeye başladık. Böyle sizi tatlı tatlı evler ve arka planda her daim yeşil bir tabiat karşılıyor. Şehrin içinde trafiğe kapalı böyle bir caddeleri var. Dikkatimi çekenleri söyleyeyim. Bakın binaların tasarımları birçok yerde göremeyeceğiniz şekilde böyle sanki boyanmış gibi ama aynı zamanda tuğla gibi de görünüyor. Buranın farklı evlerinden, mimarilerinden birkaç tanesiymiş. Şimdi burada 2. Dünya Savaşı'nda 20 küsür kez bombalanmış bir yeri görüyorsunuz. Hatta burada toplama kampları falan bile varmış bu kentte. Ama sonra yeniden restore edip günümüze kazandırmışlar. Burası da onların ünlü trafiğe caddeleri. Bakın böyle bölgeye has bir dünya çok güzel binalar görebiliyoruz. Güzelmiş. Burada doğa o kadar önemli ve değerli ki kış sporları mesela. 1960'larda 2 kez kış olimpiyatları bu kentte yapılmış. Ve günümüzde de insanlar spor yapmadan edemezlermiş. Zaten videonun başından beri gördünüz. Her yer yürüyüş rotaları, her yer bisiklet rotaları. Kentin merkezinde de günümüzde en ünlü yapıları şu. Altın çatılı ev diye geçiyor ama aslında çatısı altın değil, bakır yansımasından dolayı altın ismini vermişler. Görüyorsunuz en kalabalık zaten insanların toplandığı yerde burası. İçerisi müze gibiymiş ama şimdi ona girmeyiz. Çünkü biz bir an önce dağlara çıkmak istiyoruz. Şöyle bir yer bulduk. Beccaria Kroll adında bir fırın. Onların böyle yerel lezzetleri vardı, hamur işi. Onlardan yiyelim dedik. Böyle küçücük bir yer. Oturamıyorsun bile. Ya bilmiyorum bize mi öyle geldi ama hani biz de az çok gezmeyi bilen insanlarız. Doğru düzgün sandviççi bulamadık.
O yüzden buradan böyle birer tane kruvasan aldık 2'şer euroya. Sadece enerji versin diye. Yoksa bir lezzet beklentimiz yok. Sonra güzel bir yerde yemeğimizi yeriz. Şimdi şehri gezelim. Açız, yalan söylemeyeyim. Tok değiliz ama enerjimiz yerinde. Çünkü ışık varken dağlara çıkmak istiyoruz. Oralarda restoranlar varmış. Manzaralı yerde yemek yeriz. Burası işte bizi fünikülerle, teleferikle artık ne derseniz dağın zirvesine çıkaracak yer. Yaklaşık olarak 2000-3000 metreleri göreceğiz. Ve hem kentin hem de Alplerin çok güzel manzaralarını görebileceğimiz bir yermiş burası. Kışın özellikle Aralık, Ocak, Şubat'ta inanılmaz bir kış turizmi oluyormuş. Yazın da yaz turizmi varmış. Zaten çoğu otel biz buraya geldiğimizde de doluydu. Buna göre plan yapmanızı öneririm. Bileti alıyoruz. Top of Innsbruck yazıyor zaten. Oranın zirvesine çıkacağız inşallah. Vay, bildiğin metro gibi hiç bu tarz bir ulaşım aracıyla dağın zirvelerine çıkmadım. Çok ilginç bir şey anlatacağım size dostlar. Nereden çıkılıyor bilmiyorum ama. Ya böyle bir aracı ilk defa görüyorum. Metro gibi başladı, füniküler gibi devam etti. Yani düz gidip sonra dağa çıktık. Bunu hiç yaşamamıştım. Şimdi buradan bir aktarma yapıyoruz. 2 durak sonra teleferikle devam edeceğiz. Çünkü bundan sonra artık tam anlamıyla dağlar başlıyor. Yani internette çoğu kaynakta Avusturya'nın bu Innsbruck kentine dair pek övgü dolu konuşulmamış. Yani insanlar işte Salzburg'u, Viyana'yı biliyorlar ama ben burayı çok beğendim. Özellikle kışın harika oluyormuş kış turizmi seviyorsanız. Ama yazın da çok renkli diyorlar. Canlı diyorlardı. İyi ki de geldik. Görüyorsunuz devasa dağların ortasında bir kentlik. Şu nehrin oradan geldik ve yukarıya çıkacağız şimdi bakalım. Bu insanlar evet geceleri sokaklarda kimseyi göremiyorsunuz. Birçok mekan kapalı oluyor. Evet doğru. Sessizlik çok hakim. Evet doğru. Kurallar çok fazla. Evet doğru. Ama doğa konusunda çok iyiler. Ya bak dağın neresine geldik? Yine her yerde işletmeler, otomatlar da görebiliyorsun. Kafeler var, restoranlar var. Hello. Bye bye. Kız da bizim kamerayı gördü. Bize şaka yapıp duruyor. Buradan da şimdi artık teleferiğimizle yukarıya çıkacağız. Yukarıda da tesis varmış. Güzel bir öğlen yemeği yeriz manzaraya karşı. Seviyorum ya ben Avrupa'yı gezmeyi. Gayet iyi valla. Şimdi bir sonraki teleferiği bekliyoruz. Buradan ta en zirveye kadar 2-3 farklı durak var bu arada. Bakın bir tanesi burada. En yukarıda da ayrı bir durak olacak. En yukarıda yemeği yiyeceğiz. 47 euro ödüyorsunuz. Avusturya'da. Keşke hava bugün yağmurlu olsaydı, çıkmasaydık. 47 ona var, 47 ona var, battık. Siz de hala videoyu beğenmeyin. Teşekkürler arkadaşlar. 100 euro yaklaşık olarak 2 kişi ödedik. Şimdi bir sonraki teleferiği bekliyoruz. Yaklaşık 100 sene önce bu teleferikleri inşa etmişler. Ve şu an bulunduğumuz tabiat da Avusturya'nın en büyük doğal koruma parklarının olduğu yermiş. Ve şimdi işte ağaçlar yavaş yavaş başladı. 2300 metreye çıkacağız. Orada 600-700 metrelerdeydik. Burada bile hava serindi. Şimdi birazdan buz gibi olacak. Böyle yukarıda yemek yemenin, bir şeyler içmenin keyfi çok güzel oluyor buralarda. Resmen kışa geldik. Şu anda buz gibi oldu yukarıda hava. İlk duraktayız. Buradan aktarma yapacağız. İkincisine geçeceğiz. Orada daha da soğuk ve yüksekte olacak. Dönüşte yine buraya uğrarız. Burada neden hemen yukarıya çıkıyoruz? Saçma sapan burada sistemler oluyor. Çünkü mesela 5'te diyor ki alamam seni yukarıya diyor. Biletin var gidemiyorsun. O yüzden yukarıdan aşağı doğru inelim ki garanti olsun. Yaya gezeriz en azından. İşte şimdi artık tamamen bitki örtüsünün değiştiği, hiçbir ağacın, ormanın kalmadığı noktaya çıkıyoruz. Daha da yukarıya. Tam zirveler görünüyor böyle. O kadar güzel ki. Karlı dönemlerini de düşünemiyorum. O zamanlar da çok güzel olur muhtemelen. İşte insanlar buralarda kışın kayak yapıyorlar. İsterseniz aşağıda bakın yürüyüş yapabiliyorsunuz. Şu sağ tarafta insanlar burada yürüyüşe de geliyorlarmış. Weather changes, so do we. I feel a change coming over me. Close my eyes, you are all I see. Bakalım nasıl bir yere geldik. Çok büyük hata yaptık. Çünkü hava buz.
Notlarda da yazıyordu, birçok blogger yazmış. Özellikle yazın gitseniz bile yanınıza mont alın diye. Ama birazdan alışacağız. İşte Innsbruck. Karşıdaki dağları da buradan zirveden net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şurası Olperer Dağı'ymış. 3476 metre. Yanında bir başkası var 2800. Böyle hepsinin isimlerini de şuradan görebiliyorsun. Biz merkezden şu noktadan geldik. Hemen burası havalimanı kısmı. Şurası tren istasyonları, ana terminal. Büyük şehirlerden trenle gelebiliyorsun. Ve aslında gezilecek çoğu yerde böyleydi. Ama gördüğünüz gibi yer gök, dağ, yer gök, bahçe. İnsanlar böyle yamaçlarda yaşıyorlar aynı zamanda. Burçin'in az önce öyle istemsizce bir yorumu oldu ağzından çıkan. Bu gezi boyunca gördüğüm en güzel manzara burasıydı kesinlikle. Gerçekten hani arka tarafına geçtiğinizde o hani hep filmlerde gördüğümüz Alplerin zirveleri var ya. Ha işte onu burada böyle canlı canlı seyredebiliyorsun. Daha da yukarıya çıkacağız. Şurada bir yürüyüş yolu var. Oradan da çok güzel görünüyormuş. Rüya gibi ama dediğim gibi gerçekten çok soğudu hava. Da resmen uçakların böyle yanımızdan uçtuğu yükseklikteyiz. Ve böyle bir manzara görüyoruz. Dağlarımız, aşağıda da ovalar var. Bir yandan da şuradan yürüyüş yapıyoruz. Muhteşem, muhteşem. Gerçekten iyi ki geldik. Bu insanlar buradaki dağların aralarından geçerek şuralarda yürüyüşler yapıyorlar. Görüyor musunuz? Karşıya kadar gidebiliyorlarmış. Tabii bizim bildiğimiz yerler değil ve ona göre teçhizatlı gelmediğimiz için sadece izlemekle yetiniyoruz. Ama bu bile müthişti ya. Beğenmediniz mi sizler de dostlar? Yazın yorumlara. Hani bilmiyorum daha önceden buralara geldiniz mi ama umarım buralara gelmek isteyenlere, belki de varlığından da haberdar olmayanlara güzel bir içerik olmuştur. Türkçe kaynak olmuştur. Dediğim gibi ben her şeyi açıklamaya detaylıca bırakırım. Oradan bakarsınız. Ama ben bayıldım buralara. Muhteşemdi. İşte zirvedeyiz. Manzaramız bu şekilde. Artık bayağı yorulduk. Bir saattir falan yürüyoruz. Şunlardan birinde gidip yemeğimizi yiyelim. Enerjiler düştü. Ama yine söylüyorum. Kesinlikle her şeye değerdi. Bu gezinin en iyi duraklarından bir tanesini izlediniz dostlarım. Avrupa'da sevdiğimiz şeyleri ya da eleştirdiğiniz şeyleri açık açık sizlere niye aktarıyorum? Tecrübeniz olsun. Sizler de belki ilk defa gelirsiniz diye. Bir kere adam kazıklama yok. Aşağıda fiyat neyse havalimanında da fiyat o. Turistik yerde de fiyat o. Yani 20 euroya şinitsel yiyorsan burada da 20 euro. Bu konuda 10 numaralar. Böyle gulaş çorbası söyledik. Biraz patates, biraz da tavuk söyledik. Normalde şinitsel diyecektik ama domuz varmış sadece, o yüzden yemedik. Ama çocuğa şunu söyledim. Ya dedim içecek bir şey de verir misin? Kola dedim. Yanında vermem dedi. Neden dedim? Ya başta ya sonda veririm dedi. Nasıl ya dedim. Öyle dedi sistem dedi. Ya arkadaşlar ya bunun mantıklı bir açıklaması yok. Bu kadar sisteme düşkün yönetim bakış açısı olamaz ya. Ya yanında kola istiyorsun. Yani yemekle beraber getirmiyorum. Çünkü ben niye söylüyorum? Kolanın şeyi kaçmasın diyorum. Bak vallahi kolayı getirdi. Hello, kola. Coke, yeah. Al. Bunu bile anlatamadım. O yüzden sanki Avrupa'da bunlara alışın. Bir yerden sonra gülüyorsunuz. Burada biraz enerjiyi alacağız. Sonra bence artık tam anlamıyla Alplere doyacağımız gezimiz başlayacak. Nereye bakalım? Ve videomuzun sabah başlayan kısmına artık aynı yerine geri dönmüş olduk. Dünyada yaşanılabilecek en iyi 20 ülkeden bir tanesi olan, Dünya Mutluluk Endeksinde ilk 20'de yer alan bir ülke. Öyle ki hatta dünyadaki en iyi 10 kentten bir tanesi Avusturya'da, Viyana olarak biliniyor. İşte böyle bir ülkenin sizlere tabiatını, durumunu, sınırlarıyla olan ilişkilerini göstermeye çalıştım. Zengin bir ülke mi? Şöyle söyleyeyim. Nüfus olarak 9 milyon, arazi olarak Türkiye'nin 1/10'iydi burası. Ama eğitim konusunda Avrupa'nın parmakla gösterilen ülkelerinden birisi. Komşularına bakıyorsun, İsviçre, yukarıda Almanya, ki Almanya'nın en büyük yedek parça ve nitelikli işçilik ürünlerini ürettiği ülke Avusturya. Zenginliği buradan geliyor. Ama kilometrelerce sizlere dağlar, ormanlar, köyler gösterdik. Harika da bir tarım var. Ve bununla beraber bu toprakların %60'ı yaklaşık olarak Alplerle, dağlarla çevriliydi. Ve yaşamın %40'lık bir kısmının olduğu yerlerin bir parçasını sizlere gösterdik. Ben Deniz Pehlivan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklama kısmına bu gezimin tüm detaylarını bırakacağım. Bir gün yolunuz Avusturya'ya düşerse mutlaka gelin buraları görün. Bu dağlardan bir manzaraya bakın derim. Tabii ki gezimiz bitmedi. Dünya turunun Avrupa ayağında
Şimdi ise bu Alplerin diğer tarafına, İtalya'ya gidiyoruz. Kuzey İtalya'yı göstereceğim. Hayatımda gördüğüm en güzel dağlar bölgesini, farklı yüzünü göreceksiniz. Eskiden de gitmiştim 10 sene önce ama o zamanlar YouTube yoktu. Video çekmiyorduk. Bu sefer işte sizlere drone'um da var. Çok güzel görsel zevkler sunarak harika bölümler hazırlayacağız. Bildirimleri açın. O yüzden güzel günler ve bölümler sizleri bekliyor olacak. Bu şu ana kadar videoyu beğenip yorum yaparsanız da seviniriz. Biliyorsunuz bizi bu konuda desteklerseniz en büyük destekçimiz sizler olacaksınız bu şekilde yaparak. Yapmasanız da canınız sağ olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Burçin Pehlivan'da Kuzey İtalya'da gezimize devam edeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.